oyuncudur bence. Nereye Ondan da- alırsın abi iki oyuncuyu? Kafanda neresi olur? Sen Yani- bir stoper alırsın gibi geliyor bana. Stoper'de şöyle aslında tabii Singo'nun Ha, Singo, durumu evet. karışık. 2 kere Adele sakatlığı olduğu zaman bir risktir o. Bilmiyorum öyle bir şey düşündüler mi ama var yani genç Arda da var. Yani baktığın zaman ben Arda'yı da iyi bir yedekler. oyuncu olacağını düşünüyorum. Ben de öyle. Nereye? Orta sahada da var. Sara bile yedek kalıyor icabında. Yani ne bileyim ya, ne bileyim. Santrfor'da da işte Icardi sonradan giriyor veya Osimhen yoksa oynuyor. Yani nereye alacak? Şimdi bu noktada Alp Hoca'ya şöyle döneyim. Bu transferle ilgili şimdi hocam Galatasaray'da sol stoper, 6 numara, 10 numara, kanat veya bek pozisyonunda bir oyuncu isteği var. Yani öncelikli bölgeler bunlar, hatırlatayım: sol stoper 6 numara, 10 numara, kanat veya bek pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Siz ne dersiniz? Bu konularda Galatasaray'ın ciddi eksikleri var mı? Bu 4-5 oyuncu önemli mi şu an için? Bu Galatasaray'ın asla kısa vadedeki transfer planlaması değil. Bu Galatasaray'ın kısa vadedeki transfer planlaması ne olabilir Galatasaray'ın? İlk 24'e Şampiyonlar Ligi'nde kalmış Galatasaray'ın yazabileceği oyuncu sayısı belli zaten. Listeyi yenileme sayısı belli. Oraya mutlaka bir yıldız kıvamında bir oyuncu transfer ederse yazar. Bu saydığım mevkilere yapılacak transfer Galatasaray'ın kısa değil, orta ve uzun vadedeki oyuncuların mukavelesi bitecek oyuncuların, mukavele yenilemeyeceği oyuncuların yerini alacağı transferler. Galatasaray bence bunun peşinde. Yani ben bu ara transfer döneminde Galatasaray'ın öncelikle en büyük sıkıntısı neydi? Sakatlarının, cezalılarının, aynı pozisyonda üst üste sakatlık yaşayanlar, Ömer abi az önce söyledi, Singo gibi oyuncuların kulübede yedeklerinin bulunmamasıydı. Evet, hamle oyuncusu oraya olmuyordu düşünebilir. çok fazla. Ama Galatasaray bunu mutlaka önümüzdeki sezon için transfer planlamasının parçaları olarak, bir bütünün parçaları olarak düşünüyor bu ara transfer dönemini. Yani onu aldım, bunu aldım, yıldız transferi taraftarın gözünü boyamak için yapılacak bir transfer dönemi olarak görmüyor. Yani yarım sezonluk, Ya bir mesela sezonluk bir düşünce değil diyorsun. Defansa bak, daha Eren gelecek. Tabii, Eren, bitti cezası. milli takım oyuncusu. Tabii. Şey var, Singo, Jakobs var. Jakobs var. O şeyi oynadı 2 sene sonra. Kazımcan da gayet başarılı. Kazımcan neredeyse takımda var mı? Onu hatırlamayanlar vardı. Yazılsaydı listeye Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane maçı vardı şimdi. Evet. Tabii. Hemen o zaman Galatasaray'la da ilgili orta sahayla alakalı bir haberimiz var Galatasaray'ın. O VTR'mizi de bir izleyelim. Sonra yine Galatasaray'ın planlaması ile ilgili devam edelim. Çok sayıda isim var. Var. Devam edelim yine bu transfer Yani gündemiyle bu dönemde ilgili tabii Galatasaray'ın. ki şimdi Ziraat Türkiye Kupası maçları, Süper Kupa maçları, yani bir taraftan takımlarda devre arası kampı gibi işte Antalya'ya gidecek olan takımlar da var ki uzun zamandır da bu devre arası böyle takımlar tarafından değerlendirilemiyordu. Maç trafiği hemen başlatıyorduk veya 3-5 gün bir izin oluyordu. Ama ara transfer döneminde yine çok fazlasıyla zirvede olan takımların transfer yapacağını düşünüyorum ki öyle açıklanan isimlere bakıyorsun. İşte sen az önce verdin. Galatasaray'ın kadrosunu Ömer abi isim saydı. 5 tane transfer düşünülüyor eğer gerçekleştirebilirse. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de minimum 3 veya 4 tane transfer yapılacaktır. Beşiktaş'ın bugünkü kadro dışılarla beraber en az 6-7 tane transfer yapılacak. Yeni baştan bir takım kurulacak. Umarım becerirler ve takımın, kulübün, Beşiktaş'ın geleceğini, zaten sıkıntılı bir kasası var Beşiktaş'ın. Bir muhasebesi var. İnşallah geleceğini daha da fazla teminat altında bırakacak transferler yapılmaz. Şimdi Ömer abi, Galatasaray'da şu eleştirildi. İlk yarı ile ilgili, evet Galatasaray zirvede ama taraftarları derbi maçlardaki performanstan ve skorlardan çok memnun kalmadılar. Ne dersiniz bununla alakalı? Şimdi ne oldu? Şimdi baktığın zaman Trabzon'da berabere kaldı, öyle mi? Evet. Tamam. Yani favoriydi Galatasaray, berabere kaldı. Trabzon'da bir direnç gösterdi. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldı. Evet. Ona rağmen 1-0 mağlupken 10 kişiyle yani 60 dakika 10 kişi oynayıp beraberliği aldı. Fenerbahçe'de en ciddi rakibi son dakika golü yedi. Yani bence performansta bir şey yok, düşüş. Ki en eksik hali. Şu var mesela, avantajı şöyle, hep diyorum ya, mesela Galatasaray takımı diğer maçları kolay kazanıyor. Şimdi Fenerbahçe derbilerde başarılı, değil mi?
Trabzon'u yendi. Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Galatasaray'la berabere kaldı. Ama Alanya ile içeride berabere, Kasımpaşa ile 10 kişilik Kasımpaşa ile berabere, Göztepe ile berabere penaltı kaçırdı, Samsun'la berabere. Şimdi bunlar olduğu zaman Çok hesapta olmayan puan kayıpları. puan kayıpları. Bir bu Galatasaray arada bunu yapmıyor. Bak söyleye bir Kocaeli'ni söyledi mesela. Belki de 2 senede bir maç söylüyorsun. Ve tek mağlubiyet. Tek mağlubiyet. Yani Galatasaray'ın geçen senede bir Beşiktaş değil mi mağlup? evet, tek Beşiktaş mağlubiyeti vardı. Bu arada Ömer abi santrfor konusuyla ilgili tabii Galatasaray'da çok önemli iki oyuncu var. Osimhen ve Icardi. Şimdi Icardi de aslında ilginç. Ağır sakatlıktan çıktı. Sonra gösterdiği performans, onun ilk yarı bir performans grafiğini rica edeceğim. Aslında fizik olarak da beklentilerin altında kalmasına rağmen oynadığı süreleri yine çok iyi değerlendirdi ve son maçta attığı golle de en çok gol atan Galatasaray'daki yabancı oyuncu unvanını aldı. 16 maç 6'sına 11 başladı. Gol beklentisi 7.12, 9 gol. Gol sıklığı 82 dakika, asisti yok. Maç başı topla buluşma 14.4. Maç başı isabetli şut 1. Pas isabet oranı %77 diyerek sözü tekrar Ömer abi size vereyim. Mauro Icardi. Şimdi Icardi'nin fizik gücü eskiden beri günümüz futbolun istediği tarzda değil. Zaten o yüzden Paris Saint-Germain'de yedek kaldı. Doğru mu? Kesinlikle. Ama bizim ligde takımlarımız o kadar yetersiz ki birçok takımımız. Bizim ligde gene bugünkü durumuyla gol atabiliyor. Yürüyerek gol atıyor. Atıyor. Çünkü adam kalite. Yani bir santrfor kalitesi var. Nerede topla buluşacağını biliyor. Ayak içini kullanıyor. Kafasını çok iyi kullanıyor. Arkadaşlar onun nerede olduğunu da biliyor. Tabii biliyor. Yani o konuda bir sıkıntısı yok. Bizim ligde ama. Yani bugünkü gücüyle Avrupa kulvarlarında bir şey. Zaten bak Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girdiği bölümlerde ayağına top değmedi. Belki bir kere. Kaç maç girdiyse bakın bir istatistiğe Evet, mesela. evet. Öyle mi? Evet. Ama bizim ligimizde atar. Mesela Gençler Birliği maçı mıydı? Ön direğe bir top kestiler. Rakibi böyle arkasından bakıyor, böylesine geliyor. Tak ayak içinden köşeye vuruyor. Müthiş bir vuruş. Şimdi seni Avrupa'da bırakır mı adam? Alanya Bir maçında gelir, Singo'nun getirdiği topla topukla gol attı mesela. atar. 3 puan. atar. Çünkü futbolcu adam ama karşıda da onu karşılayacak adamlar zayıfsa atar. Yani, Önceliği çok iyi alıyor. Yani sen santrfor transferi mi düşünüyor Galatasaray? Yok hayır, bu Icardi ile ilgili merak ettim. Onur haber duyun mu Onur? Belli olmaz. Böyle olmaz değil mi? Bu yayında her şey oluyor. Bugünkü gibi her şey aniden gelişebiliyor yani. Siz ne dersiniz hocam Icardi için? Galatasaray'ın kadrosu evet şu andaki şu haliyle bile bence ligimiz için çok yeterli. Eksiklerinin, sakatlarının tamamlandığı, döndüğü, İlkay'ın sakatlıktan dönüp form tuttuğu, Icardi'nin biraz daha onun bir üst seviyesi var. Oraya yaklaştığı durumda bakıyorsun Galatasaray'ın çok rahat çıkaracağı bir ilk 11 var. Hatta İlkay'ın iyi döndüğünde hadi Yunus'u nereye yazacağız diye düşünüyorsun. Çünkü şimdi Barış da son maçta herkesin, hepimizin ağzında olan yaptığı asistteki o 36 kilometrelere varan bir süratten bahsediyoruz. Döndüm yani ben döndüm dedi ve oraya kaşesini vurdu. Yani ben sezon başındaki Barış Alper'in veya 2 sene önceki Barış Alper'in işte Arabistan coğrafyasından gelen teklifle kafası karışmış Barış'ı bıraktım bir kenara dedi. Söyleyebilir Lütfen miyim? Ömer abiciğim. Şimdi Galatasaray yönetimi transferlerde iyi transferler yapıyor. Tamam mı? O paraya Barış'a güvenmeseler o takıma faydalı olacağını bırakırlardı Barış. Evet. İsrar ettiler çünkü Evet. Barış'ın Galatasaray'a önemli faydaları, yani bir lokomotif oyuncusu Galatasaray'ın. Çok güzel. Fizik olarak şey. Onu bildikleri için o bonservise normalde bırakıp başka bir oyuncu alabilirlerdi ama ısrar ettiler, biz bırakmıyoruz. Bak bu bir akılcılıktır. Evet Ömer abi bak o kadar güzel bir yerden geldin ki şimdi sen anlatırken şunu düşündüm. Ya Galatasaray bu kadar eksikleri ve sakatlarına rağmen kazanarak gitti. Tamam büyük takımların ortak özelliği budur. Büyük takımlar kötü oynarken de 3'er puanı alırlar. Düzeldin mi yakalayamazsın, uzar giderler zaten. Ama Galatasaray'da yıldız potansiyeli olan oyuncular var ve Galatasaray'da
her maça bir kahraman çıkartabiliyor. Yani her maçı bir kahraman olabiliyor. Her maçı birisinin üzerinden okuyabiliyorsun. Geçmişe gidelim, şampiyonluklarda da mesela bir Muslera üzerinden okuduğun çok şampiyonluklar var. Icardi üzerinden okuduğun var. Geçmişe gidelim, Gomis üzerinden okuduğun şampiyonluklar var. İşte Selçuk Melo ikilisi üzerinden okuduğun şampiyonluklar var. Bu seneye geldiğinde şimdi Osimhen üzerinden geçen sene okuduğumuz şampiyonluk var. Barış Alper'i de bırakmamasının Ömer abinin dediği gibi sebebinin altında bence en büyük bu yatıyor. Barış Alper herhalde Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi düşünüyor. İkinci yarı başladığında işte 15-16 maçtan bana 3 tanesini tek başına alacak potansiyeli var Barış'ın. Veya o üçün haricinde 4 tanesinde de yapacağı asistlerle, katkısıyla bana maçı getirecek Bir de, performansı var. Formuna girdiği zaman Büyük silah. Avrupa kulvarında da onların fizik gücüyle boğuşabiliyor. O da var yani. Çok da güzel oluyor. Pes etmiyor yani. Evet, evet. Türkiye'deki kadar ezici bir üstünlük sağlayamıyor ama yine gidiyor yani. Diğer 10 kişiden daha iyi gidiyor. Bakalım Galatasaray'da da süreç neler gösterecek? Hangi transfer hamleleri yapılacak diyerek Ya baksana ileri üçlüye Sane, Osimhen, Barış. Kes daha birini. kim olsun diyorsun. Arkada Yunus Hala İlkay. transfer diyorsunuz. O zaman Onur'un bugün transfer iştahı kabardı.